Tek katlı bir evde doğdum. Güzel bir evde, arka bahçesi vardı. Ama nefret ettiğim bir çocukluğum vardı. Tek tercihti, hukuk fakültesine girdim, avukat oldum. Netekim bir sağdan astık, bir soldan astık lafını hiç unutmuyorum. Çünkü abim idamla yargılanıyordu. Hiçbir şey yapmamıştı, suçsuzdu abim. Böyle olunca bir yandan hukuk fakültesi, annem çok perişandı. Oğlumu asacaklar diye. Babam felçliydi. Kim bilir ne kadar zamanda. Yıkanmamışlar. Tabii şiddet, dayak, elektrik. Evet dedim, avukatlığı bırakıyorum. Artık hiç avukatlık yapmayacağım, yazmak istiyorum. Sete girdim, giydirdiler, kuşattılar, boyadılar elimi, yüzümü, oyna dediler. Beceremedim. Ben eşhedü en la ilahe illallah diyerek son nefesimi verdim. Ertesi gün kafamda fes, hünkârım diyen bir Tahsin Paşa olarak İzmit'te sette yerimi aldım ve muhteşem bir serüven başladı. Ben 18 Ocak 1962 Akhisar doğumluyum. Manisa'ya bağlı küçük bir ilçe. Aşağı yukarı 150 bin nüfuslu falan. Ama enteresandır, Türkiye'nin en çok zeytin ağacı dikili olan yeridir. Ben Akhisar'dan ayrıldığımda 17 milyon zeytin ağacı vardı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Akdeniz hissi vardır Akhisar'da. Zeytini çoktur, bağı çoktur. Tek katlı bir evde doğdum. Güzel bir evde, arka bahçesi vardı. Ama nefret ettiğim bir çocukluğum vardı. Yani hiç mutlu geçmeyen bir çocukluktu. Çocukluğuma dair hatırladığım çok anı yok. Yani mutlu olarak hatırladığım anı yok. Hepsi problemli, hepsi sıkıntılı, hepsi kaotik. Çocukluğun verdiği o naif duyguyu zaman zaman hatırlıyorum. Kendi çapımda yaptığım işlerle alakalı. Ama onun dışında ailemin şartları sebebiyle içinde bulunduğum atmosfer çok parlak değildi, çok cazip değildi. Gerçeği ifade etmek için söylüyorum. Bunu böyle ifade etmeyebilirim ama gerçekleri konuşmak her zaman önemli. Yoktu. Küçük küçük heykeller yapardım. Elimin altında hangi materyale ulaşıyorsam, belki o bazen birinci sigarası olurdu. Onları kırar, bir heykel ortaya koyardım. Ya da arka bahçede çamur karardım. Çamurdan küçük objeler yapardım. Oradan kendime yeni bir dünya kurardım. Çocukluğumdan beri daimi olarak sanatın içindeydim bilinçsizce. Ailemin eğitimli olması, ekonomimizin düzgün olması bu problemleri izale etmiyordu. Bir erkek çocuğunun en büyük ihtiyacı erkek babadır, figürdür yani. Birçok şeyi ondan öğrenir. Babasını örnek alır. Babasıyla kendini kıyaslar, mukayese eder. Belki onunla yarışır. Ama benim böyle bir imkanım hiç olmadı. Çünkü babam evin içinde dede gibi yatan biriydi. Beyaz saçlı, beyaz sakallı Ali Yenişehirlioğlu. Velhasıl her şeyi annemle çözmek zorunda kaldım. Yine Allah yüzüme gülmüş, nasipliyim bu konuda ki annem donanımlı bir hanımdı. Annemle babam teyze çocuklarıydı. Aralarında ciddi yaş farkı vardı. Evimizde giriş kapımız, bir salonumuz vardı. Ondan sonra sağ tarafta 2 tane oda vardı. Arka tarafta annemin yatak odası vardı. Sol tarafta da misafir odası vardı. Malumunuz eskiden misafir odaları pek kullanılmazdı. Misafirden misafir açılırdı. Çocuklar oraya girmezlerdi. Orası daha derli topluydu. Zaman zaman annemin içine düştüğü bunalımlardan dolayı beni misafir odasına aldığını, daha doğrusu kendisi misafir odasına giderdi. Kapıyı kapardı ama ağlama sesini duyardım. Bu beni çok huzursuz ederdi. Ben de
kapıyı aralar, anneme bakardım. Annem de yanına çağırdı, gel buraya. Yanağımı senin gözüne değdireyim. Gözüm çok ağrıyor, ondan ağlıyorum. Senin yanağının sıcaklığı bana iyi geliyor derdi. Ben de çocuk aklımla yanağımı annemin gözüne dayardım. Ama annemin gözünden akan yaşı yanağımda hissederdim. Bu çok rahatsız edici bir şey. Yani mutlu şeyler hatırlıyor musun dersen belki vardır mutlu şeyler, mutlaka olmaması imkansız ama öyle şeyler var ki her şeyin üstünü örtüyor. Daha sonra anladım ki yani göz ağrısı falan filan değildi bu. Annemin başka problemleri vardı. Çünkü annemle babamın arasında 25 yaş fark vardı. Babam çocuk gibi olmuştu. Annemin sorumluluğunda 3 tane erkek çocuk vardı. Malımız, mülkümüz vardı. Annemin onu idare etmesi lazımdı. Açmazlarımız vardı. Velhasıl çocukluk çok parlak geçmedi. Bana pek denk gelmedi. Ben ailenin en küçüğüyüm ama bana anlatılanlar gurur verici şeylerdi. Biraz önce de söylediğim gibi aile eğitimli ve donanımlıydı. Yani bunu şu örnek çok güzel ifade ediyor. Bizim yaşadığımız bölgede insanlar çocuklarını hani ortaokula bile göndermiyorken, o zamanlar ilkokul, ortaokul, lise vardı, kademeliydi. Ortaokula gitmek bile çok büyük lüks kabul edildiği o günlerde büyük dedem babamı, o zamanlar Bursa Işıklar Lisesi çok meşhur bir yer. Bursa Işıklar Lisesi'ne, oradan tıbbiyeye göndermiş. Halamı Damdosyen'e göndermiş yatılı olarak. Amcamı Saint Joseph'e göndermiş. Aile eğitimli bir aile. Biz Çerkeziz, Kafkaslardan Balkanlara göçmüşüz. O zamanki ismi Yenişehir, soyadımız oradan geliyor. Şimdiki ismi Larisa. Ama ileride büyük problemler olacağını düşünerek, fol yok yumurta yokken daha öngörüleri güçlüymüş. Mallarını, mülklerini satıp Ege'ye göçmüşler, İzmir'e yerleşmişler, Manisa'ya araziler satın almışlar. Babamın zeytinyağı fabrikaları varmış falan falan. İzmir'in Cumhuriyet tarihinde ilk belediye başkanı, ilk valisi benim büyük dedem. Hala İzmir'in Milli Kütüphanesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde silsile fotoğraflar olur ya başkanların. Sarıklı cübbeli Yenişehirlizade Ahmet Efendi'nin fotoğrafı var. Hatta Soner Yalçın'ın kitabında Sabateist aileleri anlatır İzmir'de. Dedemle başlar. Der ki Yenişehirlizade Ahmet Efendi Sabateist değil de Sabateistler yapacaklarını ondan geçiremediler. Velhasıl aralarında çatışma çıktı. Onu indirdikten sonra ilk Sabateist kökenli kişiyi belediye başkanı seçtirdiler diye o efendi kitabında anlatır dedem hakkında. Okumuştu. Babam da mesela büyük abimi Sorbon'a göndermiş. Felsefe profesörüdür büyük abim. Eğitim alsın diye. Yani Akhisar'da yaşıyorsun fakat baban abini Sorbon'a gönderiyor. Böyle garip bir aileydi. Amcam milletvekiliydi. Adalet Partisi'nden rahmetli Celal Bayar'la dostlukları varmış. Aile hep siyasetin içinde oldu. Büyük dedem de matbaanın kurulmasına fetva vermiş. Böyle enteresan Şeyhülislam'mış ama matbaanın kurulmasına fetva vermiş. Çok entelektüel bir aileydi. Ama babamın hastalığı enteresandı, sıkıntılıydı. Babam hasta olunca doğal olarak evde benim için abilerim babamla ilgili hatıraları var ama benim yok. Sürekli yatalak bir adam, dede gibi bir adam hatırlıyorum. Amcam da hanımı bebeğini doğururken vefat etmiş, bir daha hiç evlenmemiş. Halam hiç evlenmemiş, beraber yaşıyorlardı. Velhasıl amcam bizimle ilgilenirdi. Milletvekiliydi, Ankara'daydı ama bölgeye geldiğinde, Akhisar'a geldiğinde bizim bir ihtiyacımız var mı? Çünkü annemle konuşmalarını hatırlıyorum. Parmağımda bir küçük yara çıkmıştı. Mesela amcam elimden tutup doktor gezdirmişti. Bu niye oluyor diye. Yazları oldu mu Ankara'ya gideriz. İşte Anıtkabir'i ziyaret ettirir bize. Meclise götürür. Mecliste yemek yeriz. Pek çok insan meclise yıllar sonradan görmüştür ama biz çocuklukken mecliste yemek yerdik. Kavaklıdere'de amcamın, halamın beraber kaldığı konutta kalırdık. O bizim için tatildi. O çok önemliydi. Yani baba yoktu belki ama güvendiğim bir amca vardı ve amcam da güçlü bir karakterdi. Çocuk aklımda babamın olmadığı yere amcam yetişebilir kaygısı vardı. Fakat bir gün yağmurlu bir günde böyle evimizde büyük de bir de radyo vardı. O zamanlar arkası yarınlar vardı tiyatro şeklinde. Yağmurla Gelen Adam piyesi. Onu böyle parça parça dinlerdik. Ben de çok keyif alırdım. Bir kıştı sanırım. Yağmurlu bir gündü ve Yağmurla Gelen Adam'ı dinliyordum. Hatta büfenin üstünde dururdu o radyo. Ben de büfeye çıkmıştım. Böyle can kulağıyla dinliyorum. Birden kapı çok hızlı çaldı. Annem açtı kapıyı. Annemin ilk şoku hepimizi çok korkuttu.
Amcam Ankara'dan Manisa'ya geliyormuş, Akhisar'a geliyormuş. Yolda trafik kazasında amcamı kaybetmişiz. Tam böyle işimize yarayacağı zamanda benim de işime dayılarım falan yoktu, dedelerim yoktu, erkek yoktu yani çünkü. Amcam her şeydi. O noktada çok fazla illiyet bağımız olmasa da yani teşvik mesaimiz olmasa da varlığı yetiyordu bana sanırım. Ama o gün amcamın kaybolduğunu, işte o gece yağmurla gelen adamı hiç unutmuyorum. O büfeyi, büfenin üstündeki radyoyu. Velhasıl ondan sonrası yağışlı geçti. Karanlıktı yani. Amca da gitmişti. Sonra birçok şeyi deneme yanılma yoluyla kendim halletmek zorunda kaldım. Sağlam halini hiç hatırlamıyorum. Felç olmuş baba. Babamın kömür madenleri vardı. Kömür ocakları varmış. Bir sürü ciplerimiz vardı. Hayal meyal o ciplerle madene gittiğimiz, orada piknik yaptığımızı hatırlıyorum. Ama daha sonra beyin kanamasından dolayı felç geçmiş. Ben bunu Beyaz Usta Siyah Çırak romanımda işledim. Benim ilk romanımdır. Orada anlatıyorum. Bazı şeyleri sansür etmiştim. O kitap kısa bir kitaptı yani yaprak sayısı açısından. İlk romanım olduğu için bazı konulara kendimle yüzleşemedim mi, kendime söyleyemedim mi? Yani garip bir şekilde sansür uygulamışım kitaba. Diğer kitaplarım, diğer romanlarım çıktıktan sonra dedim ki ben yüzümü karartacak bir şey yapmadım. Bu benim başıma gelen bir hadiseydi. Dolayısıyla içimde taşıdığım şeyi niye sansürleyeyim ki? Ben o kitabı yeniden yazdım. Zaten insanların ilk yazdıkları kitaplar büyük bir çoğunlukla bir kendi hayat öyküsüdür. Onu yazmak daha kolaydır. Ben de Beyaz Usta Siyah Çırağı yazdım ve yazdığımı bitirdiğim gün sanıyorum iyileştim. Doğru. Akhisar'da yaşadık. Annemle serüvenimiz vardı çocukluktan itibaren. Annem okuyan bir hanımdı. O yüzden kadınların gücüne her zaman çok inandım. Kadın mefhumuna çok inandım. Annem beni büyüttüğünden dolayı değil bu. Sonradan kavradığım bir hadise. Çünkü eğer kadın donanımlı, eğitimli ya da dayanıklı olursa, özverili olursa kadın ki malumunuz toplumu doğuruyor kadın neticede. Her ne kadar babalar olsa da çocuklarla esas ilgilenen hanımefendiler oluyor, kadınlar oluyor. Her şeyimi de anneme borçluyum. Annem okurdu, yaşıma uygun kitaplar alırdı, beraber okurduk. Okuduğu bir kitap üzerinde ya da benim okuduğum bana süre verirdi 3 gün 5 gün daha sonra ne anladığımı onunla beraber konuşurduk, tartışırdık. Annemle kitap üzerinde böyle edebiyat sohbetlerimiz olurdu. O yüzden annemle bağım çok güçlü oldu. Çünkü her şeyimi onunla, işte liseye gidiyorum bir kızı seviyorum geliyorum anneme anlatıyorum yani bunu baba olmayınca. Annem sanata olan meylimi biliyordu. Bana Dünya Müzeleri Ansiklopedisi almıştı. Muhteşemdir o, hala durur bende. Dünyanın metropollerinde, önemli şehirlerinde hangi müzeler var ve o müzelerde hangi eserler var? Onların fotoğrafları vardır. Benim için o bir hazineydi. Empresyonistler, klasikler, Rembrandtlar, Monet'ler, Van Gogh'lar Allah'ım bambaşka bir dünyaydı. Her sayfasında başka bir ülkeye, başka bir şehre, başka bir müzeye gidip onu geziyordum. Velhasıl annem sanatı olan meylimi ve iştahımı böyle böyle tatmin etmeye çalışıyordu sanırım. Üniversiteyi Türkiye'de okumak istemiyordum. Öyle bir niyetim yoktu. Ekonomik olarak müsaittik. Annem beni gönderebilirdi. Bunu karşılayabilecek durumdaydık. Fakat annemin başka problemleri vardı. Bir gün bütün gücümü toplayarak, bütün cesaretimi toplayarak eve geldiğimde artık karar verdim. Anneme söyleyeceğim niyetimi ve de düşüncemin arkasında duracağım. İnatla. Direneceğim yani. Geldiğimde bütün direncim yıkıldı. Fos diye söndüm. Çünkü annem babama çorba içiriyordu. Babam ağız kaslarını bile kullanamıyordu. Zor bir durum aslında biliyor musun? Bunları çok normalmiş gibi anlatıyoruz ama geriye dönünce hala büyük sıkıntılar var. Her neyse annem çorbayı içiriyordu. Bir yandan da babamın ağız kaslarını kullanamadığı için çorba akıyordu. Babam güçlü bir adammış benim. Anlatılanlar o. Ben bilmiyorum. Bana söylenenler. Hem ailem tarafından hem yaşadığım bölgenin önemli erkekleri tarafından. Sen Ali Bey'in oğlusun. Ali Bey şöyledir, Ali Bey böyledir.
babam hakkında söylenen şeyler hep güçle alakalıydı. Bu kadar güçlü, ayakları yere sağlam basan, hem fiziken de güçlü ve çok yakışıklı bir adamın birdenbire bir kadına muhtaç duruma düşmesi, erkek olmadığınız için bunu anlamanız çok zordur. Ağlardı babam yemek yerken. Annem hadi Ali'cim deyip ağzına çorba koyarken ben o fikrimi söylemek için geldiğimde babamın akan gözyaşlarını siliyordu. Bir an durdum kapının şövesine, öyle deriz biz. Dayandım ve izlemeye başladım. Annem benim geldiğimin farkında değildi. Fakat o kadar şefkatli yaklaşıyordu ki babama. Hadi Ali'cim, hadi Ali'cim ağlamayalım bir tanem, ne var, yemeğimizi yiyoruz. Of çok kötü. Bu bitecek bir şey de değildi, o anlık bir şey değildi. Bu sürgüt gidecekti yani, söylemem lazımdı. Anne ben Fransa'ya gidip resim eğitimi almak istiyorum dedim. Dedim mi demedim mi, kafamın içinde mi söyledim onun bile farkında değilim. Ama annem cevap verdiğine göre demek ki dışarıdan seslendirdim. Annem duymadı önce ya da duymamazlığa geldi. Sonra daha yüksek söyledim. Ben Fransa'ya gidip resim eğitimi almak istiyorum, ressam olmak istiyorum dedim. Annem babamın ağzını sildi. Ali'cim doyduk mu dedi. Babam böyle bir baş işareti yaptı. Annem döndü bana, gülümsedi. Van Gogh gibi sürünmek mi istiyorsun hayatta? Hayatta olmaz, sen avukat olacaksın dedi, döndü. Kaldım orada. Avukat mı olacağım? Ressam olamayacak mıyım? Esas beni durduran annemdi. Annemin beyanı değildi. Annemin içinde bulunduğu ahvaldi. Ben vicdanlı bir adamdım çocukluğumdan itibaren. Karınca bile ezmeye korkardım. Anneme şunu söylemem gerekiyordu ama söyleyemedim. Ama bütün dünyam benim resim, boyaları tadardım. Sarı nasıl bir tat, kırmızı nasıl bir tat diye. Annemin başında abilerim vardı, sıkıntılıydı. Malı mülkü idare etmek zorundaydı. Çok genç bir kadındı. Babamın durumu belliydi. Ben evin en küçüğü olarak Paris'e gittim, resim eğitimi alıyorum. Belki arkamı arayamayacak, amcam ölmüş. Büyük yok, erkek yok. Annemi bu duruma, bu telaşa, bu sıkıntıya nasıl sokarsın? Bahadır diye baktım anneme. Vicdanım seslendi. Belki kaçabilirdim. Hani giderdim. Ne olurdu, başıma ne gelirdi bilmiyorum. Ama bunu anneme yapamazdım. Peki o zaman dedim. Tek tercihti, hukuk fakültesine girdim. Sınavdan çıktım, annem kapıda bekliyordu beni. Ne oldu dedi. Kazandım sanırım anne dedim. Zaten kazandım. Avukat oldum. Orası başka bir kaos. Yani sen şöyle bir güzellik aralamaya çalışıyorsun ama o dönemlerde yok, hiç yok. Neden yok? Ta ki evleninceye kadar Canan hayatımın aşkı, limanım oluncaya kadar bana huzurlu bir ailenin ne demek olduğunu hissettirene kadar mutlu bir şey yok. Üniversiteyi kazandım. İzmir'de okudum. Ege Üniversitesi girişliyim. Daha sonra 9 Eylül kurulunca hukuk fakültesini 9 Eylül'e aktardılar. O zamanlar sahil yolu yapılmamıştı İzmir'de, malumunuz. Köşk sineması vardı Güzelyalı'da, tarihi bir sinema. Hemen onun yanındaki apartmanda öğrenci evim vardı. Hatta odam denize açılıyordu. Sahil yolu bile yoktu. Yunuslar bahçeye geliyordu. Fiziken güzeldi ama cehennemdi. Çünkü 12 Eylül olmuştu. Eskişehir'de okuyan ortanca abim, en sevdiğim abim, en iyi abim, en güzel abim. Eve geldiğinde tutuklanmıştı geldiği gün. O zamanlar sıkıntılıydı. 12 Eylül çok kaotikti. Türkiye'nin üzerinden buldozer gibi geçti. O yüzden Kenan Evren'i ölmüş olmasına rağmen hiç affetmiyorum. Lanet okumak çok doğru bir şey değil ama affetmiyorum Kenan Evren'i. Yattığı yerde huzurlu uyumasın diyorum. Bunu çok açık ifade ediyorum.
Netekim bir sağdan astık, bir soldan astık lafını hiç unutmuyorum. Çünkü abim idamla yargılanıyordu. Hiçbir şey yapmamıştı, suçsuzdu abim. Böyle olunca bir yandan hukuk fakültesi, annem çok perişandı. Oğlumu asacaklar diye. Babam felçliydi. Koşturacak kimse yoktu. Tüylerim bak diken diken oluyor hala. Benim o acemi halimle, o en kendimi zayıf hissettiğim zamanda önce Eskişehir'deydi mahkeme, sonra Ankara Mama'a aktarıldı. Avukatları bulup, avukatlarla teşrike mesai kurup Cihan'a umut vermem gerekiyordu ama benim hiç umudum yoktu. O yüzden güçlü olmam gerekiyordu ve bir tiyatro yapmaya başladım. Oyunculuğum belki oradan geliyor. Eskişehir'de okuyordu. O dönemler çok sıkıntılıydı. Sağ sol çatışmaları çok yoğundu. Oyun kurucular, küresel güçler, bizim kendi memleketimizin negatif dinamikleri bunu körüklüyordu. Sağdan ve soldan hep ölüm haberleri geliyordu. İşte devrimciler ve ülkücüler diye tabir edilirdi. Memleket sevdalı çocuklardı bunlar. Devrimciler açısından da ahlaklı olanlarını, gerçekten vicdanlı olanlarını kastediyorum. Bütün devrimciler kötüdür, bütün ülkücüler iyidir genellemesi yapamayız. İçlerinde iyiler, kötüler vardır ama bunlar Anadolu'nun çocuklarıydı. Bunu nereden biliyorum? Bunu yaşadığım şeylerden biliyorum. Ben iyi gözlem yapabilen bir adamım. Eskişehir'de bir bayram günü nasıl tutuklandığına geleceğim. Ama şu hadise ne demek istediğimi anlatıyor. Eskişehir askeriyenin kapısının önündeyiz. Bir haber gelmiş. İçeriye tatlı sokulabilecek bayram. Annem en ince açkı açan hanımefendilere bir tepsi yaptırdı. Cihan çok severdi cevizli baklavayı. Bütün gece trende giderek annemle beraber o dökülmesin, şaşılmasın falan. Kapının önündeydik, askeriyenin önündeydik. Ben tepsiyi tutuyordum. Annem de oğluna bir iki fitil baklava yedirecek. Annemin yanına bir kadın geldi. Annem kadınla sohbet etmeye başladı. Ben kenarda tepsiyi tutuyorum. Kadının da elinde bir küçük tepsi var. Siz neyle yaptınız? Tanımıyorlar birbirlerini. O tip durumlarda çabuk arkadaş olunur ya. Annem, benim oğlum cevizli sever. Benimki de bademli sever. Ben de ona bademli yaptım. Sonra işte konuşma gelişiyor. İçeri alacaklar bizi. 41 yerde arayacaklar. Ondan sonra içeri alacaklar. 5 dakika görüşebileceğiz. Onun oğlu devrimciymiş. Annemin oğlu ülkücüydü. Ben anladığımda şöyle kadına baktım, anneme baktım. Birbirlerinden hiç farkı yoktu. İkisi de Anadolu'nun analarıydı ve evlatları zayi ediliyordu. Velhasıl bunlar Anadolu'nun kendi evlatlarıydı. Hangi cenahtan olursa olsun. Kötülerini ve ahlaksızlarını bir kenara bırakıyorum. Cihan da Eskişehir'de Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış öğrencilik zamanında. Genelde Adalet Partili ailelerin çocukları ülkücü olurdu. Cumhuriyet Halk Partili ailelerin çocukları da devrimci olurdu. Bu bir vaka yani. Ne görüyorlarsa onu işliyorlar. Belki benim ailem azılı Cumhuriyet Halk Partili olaydı. O Cihan ülkücü değil de devrimci de olabilirdi yani. Şartlar öyle. Eve geldi, okul bitti, oğluna kavuştu annem. Bir de sağ sol çatışmasından ölmeden paçayı kurtararak geldiği için annem çok mutluydu. Sofra kurmuştu. Biber dolmasını çok severdi. Kıymalı biber dolmasını. Can biber dolması falan filan yapmıştı. Yiyordu. Kapı işte güm 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 çaldı. Can kalktı. Babam vardı, büyük abim vardı. Annem vardı, ben vardım, Cihan vardı. İyiydi evin içi, mutluydu. O salondaydık. Yeşil yağlı boyalı bir yemek masamız vardı. Ortadan ayrılırdı. Annem büyük büyük yiyelim, masa etrafında toplanalım diye hiç açılmayan orta bölmesini açmıştı. Beyaz bir örtü sermişti üstüne. Özel bir gündü. Can fe konuşurdu. Dilinin kenarı hafif kopuktu. Fıslayarak konuşurdu. Kapıda polisler bir şeyler konuştu. Sonra döndü anneme doğru. Anne beni karakoldan çağırıyorlar. Biraz sonra gelirim dedi. Bir şey soracaklar herhalde dedik. Dedi annem. Ben de böyle izliyorum. Sonra gitti. Yarım saat geçti yok. Karakol bize çok yakında. Yani 5 dakika mesafede.
1 saat geçti yok. Yemekler soğudu. 2 saat geçti yok. Abimle biz karakola gittik. Dediler nerede olduğunu söyleyemeyiz. O günün şartlarında evinden insanları alıyorlardı, tutukluyorlardı güya ve özel yasa gereği 70 gün boyunca nerede olduğunu söylemiyorlardı. Öldü mü? Arka bahçeye mi gömüldü? Başka bir yere mi gitti? Bilmiyoruz. Karakollar şimdiki gibi değil. Eve döndüğümüzde bomba düşmüştü evin içine. Cihan'ın ne olacak? Başına ne gelecek? 70 gün, o nasıl geçti o 70 gün anlatamam size, böyle diken üstünde gibi. 70 gün sonra bir haber geldi, dediler ki Eskişehir'de bir karakolda. Akhisar neresi, Eskişehir neresi? Gecenin bir vakti bir arabayla atlayıp gittik Eskişehir'e. Bir karakolu gösterdiler, burada dediler. Soğuktu, Eskişehir'in soğuğu çok pis olur. Hatta o zamanlar yolları çok düzgün değildi, çamur olur. Böyle yürürken ensene kadar sıçrar çamur. Karakolu bulduk, içeri girdik. Karakollar bugünün karakolları gibi değil. Mavi, çirkin bir mavi, gri mavi boyalıydı. Demir kapıya doğru, küflü bir lambanın ışığında demir bir kapıya doğru koridorda yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Hatta önümüzde yürüyen polis bir kapının önünde durdu ve mazgal deliğini sıyırdı. Burada dedi kardeşiniz. Biz Eskişehir soğuğunda, karakolun kendi soğuğunda yüzümüzü kapıya dayadık, demire. Yaklaştık yani. Hani çok soğuk olur ya, -derece, elinin derisi beton şeyde kalır, metalde kalır, yapışır çok soğukta. Yüzümün derisi kapıda kaldı zannettim. Mazgaldan baktığımda karanlıktı koridor. Bir tek lamba vardı. Biri geliyordu. Cihan da ama hayvan gibiydi. Çok kötü. Saçı sakalına karışmış. İlk hatırladığım şey kesif bir sidik kokusu. Tuvalete götürmemişler. Bir hücrede. Sonradan anlatmıştı. Cezaevinde ziyarete gittiğimde. Yukarıda bir böyle küçük delik varmış. 2 kişi kalıyorlarmış hücrede. Kim bilir ne kadar zamanda. Yıkanmamışlar. Tabii şiddet, dayak, elektrik. Abimi gördüm ama abim gibi değildi. Hani yaşıyordu en azından. Sonra döndük biz. Sonra mahkeme süreçleri başladı. Tabii bir tek bizim için değil, bütün Türkiye için kötüydü. Bütün aileler için kötüydü. Babam daha fazla dayanamadı. Yattığı yerde. Yarım yamalak konuşuyordu, onun biz konuşmasını anlıyorduk. Başkası anlayamazdı. Televizyona çıkarırlardı o zamanlar mahkemeler. 50 kişilik bir dava, toplu bir dava. Neyle suçlandığımızı da adam gibi bilmiyoruz. Sonra oldu. Bir gün televizyonda mahkemeyi gösterirken babam yattığı yerden işte idamla yargılanan sanıklar deyip mahkemeden bahsediyor. Tabii hepsi de kötüymüş gibi gösteriliyor falan filan. Cihan da iyi bir evlattı. Üzmedi ailesini hiç. Saygısız bir adam değildi. Anneye babaya karşı. Vicdanlı, merhametli bir adamdı. Babam yattığı yerden "Oğlum Cihan" televizyonda gördüğü an. Öldü babam. "Oğlum Cihan" derken. Vay anasını. Babamı defnetmemiz gerekti. Gittim aile mezarlığına. Formaliteleri yerine getirdik. Babamı gömdük. Eve geldim. Masaya oturdum. Dedim ki bunu Cihan'a nasıl söyleyeceğim?
Babam senin acına dayanamadı ve öldü. Zaten kendini suçlu hissediyordu. Cezaevindeki görüşmelerimizde babam nasıl deyip soruyordu. Üzülüyor mu? Benim durumuma üzülüyor mu? Ne diyeceğim Allah'ım? Garip bir şekilde bir kağıt bir kalem aldım. Refleks ama. Babam dediklerini anlar ve dediğini not edebilirdik. Birine babamın ağzından bir şey gidecekse falan diye yazılabilirdi. Oğlum Cihan nasılsın, iyi misin diye bir mektup yazdım. Bir sayfalık. Zarfa koydum. Hemen postaneye gittim. Postaya verdim. Postaneden çıktım. Dedim ne yaptım ben? Bunu sürdürmem lazım. Oy ne kadar, ne zaman. O zaman işte bu mektup serüveni başladı. Ne kadar mektup yazdığımı bilmiyorum. Babamı evde yaşatmam gerekti. Ve günlük olaylar uydurmam gerekti babamın ağzından. Ve bu mektupları sürekli gönderdim. Duruyor ama bakmıyorum. Bakmıyorum, unutmaya çalışıyorum. Bir gün gittim cezaevine. Eskişehir'di sanırım. Yoksa Ankara mıydı? Mamak'tı herhalde. Trenle gidiyordum. O yüzden trenleri hiç sevmem. Hayatım boyunca trene binmemeye çalışırım çok mecbur kalmazsam. İstasyonları hiç sevmem. Gittim. Yine arandım. Kapıdan içeriye girdim. 5 dakika falan görüştürürlerdi. Aranızda böyle tel örgüler. Sizin oturduğunuz yer gibi, benim oturduğum yer gibi böyle temas edemezsin, dokunamazsın. Cihan'ı kapıdan getirdiler, görüyordum. Ama ağlıyordu. Yani çok ağlıyordu. Deli gibi ağlıyordu. İçeride bir şey mi oldu acaba? Ama içeride bir şey olsa Cihan dirayetli bir adamdır. Biz üzülmeyelim diye bunu söylemez. Demek ki kontrol edemediği bir şey var dedim. Geldi oturdu. Birbirimize bakıyorduk. Babamın öldüğünü niye söylemedin bana dedi. Vay. İçeride tutuklu birinin bizi tanıyan ailesi vasıtasıyla Cihan'a ağzından kaçırması neticesi benim yazdığım bütün mektupların sahte olduğunu anlamış. Ziyaret gününe kadar da üzülmüş çok. Sonra biz bir daha hiç dünya kelamı konuşmadık o an. Çünkü ben de ağlamaya başladım. O ağlıyor, ben ağlıyorum. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Ama nasıl hıçkırıklara böyle boğulduk. Deli gibi ağlıyoruz. Başka nasılsın, iyi misin kelamı kurulmadı. Sonra düdük çaldı çıkmamız için. Çıktım. Askeriyeden çıktım. Askeri mahkemede görülüyor çünkü. Kapıda sarı taksiler vardı. Sarı taksiye bindim. İstasyona gideceğim, oradan da geri döneceğim. Manisa'ya, Akhisar'a. Müslüm Gürses çalıyordu. Müslüm Gürses severim ben gerçekten. Ama o an hiçbir şey istemiyordu canım, hiçbir müzik istemiyordum. Ben deli gibi arabaya bindiğimde ağlıyordum. Dikiz aynasından bana baktı şoför. İlk yaptığı şey radyoyu kapatmak oldu. Arabayı çalıştırdı. Nereye gidiyorsun diye sormadı. Biz dolanmaya başladık. Adam gittiği yere kadar götürüyor. Nice sonra benim sakinlemem mümkün oldu. Ağlamam geçti. Seni nereye bırakayım abi dedi. İstasyona bırak dedim ben. İstasyona bıraktı beni. Kaç para borcum? İstemiyorum abi dedi. Biliniyordu çünkü orada siyasilerin, öğrencilerin davaları görülüyordu. O da Anadolu'nun bir insanıydı. Mutlaka akrabalarından biri varmıştır. İstemiyorum abi. Halbuki rızkını çıkarmaya çalışan bir adam dolaştı Ankara'da. Kenar mahallelerde, sakin yerlerde. Almadı. Israr ettim, yine de para almadı. Sonra ben trene bindim geldim ve Cihan babamın öldüğünü öğrendim. Bu arada annemin rahatsızlıkları başladı falan. 6 yıl cezaevinde kaldı. 6 yıl idamla yargılandı. 12 Eylül artık köhnüyordu. Yapılması gerekenler yapılmıştı.
hem sağdan hem soldan içeri tıkıldı. Çocuklar, asılanlar asıldı, ölenler öldü. Sanırım rant paylaşılmıştı. Bütün sac ayakları kurulmuştu. Artık çok fazla sürdürmenin manası yoktu herhalde. Çünkü mahkeme birdenbire bitti ve dediler ki Cihan Yenişehirlioğlu'na, abime, senin hiç suçun yokmuş. Beraat ettin. 6 yıl. Annem çok sevindi. İnsan yani hani eşeğini kaybettirip bulmak gibi. Hani her şey bitti, evine gelecek, dönecek falan filan. Ama annem kanser oldu. Cihan kısa bir süre sonra trafik kazasında öldü. Bu kez annemin ağlama şekli değişti. Annem şöyle ağlardı. Oğlumu asacaklar, oğlumu asacaklar, oğlumu asacaklar. Cihan trafik kazasındaki şüphelidir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü gibi şüphelidir bence. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli, Allah rahmet eylesin, Cihan'ın iş arkadaşıydı, cezaevi arkadaşıydı, dava arkadaşıydı. O yüzden Cihan'ın ölümü de şüpheliydi bana göre. Ama o zamanlar arkasını arayacak durumda değildik. Annemin ağlaması değişti. Annem şöyle derdi. Oğlumu asacaklar. Cihan'ın ölüm haberi gelince, öf be, hep morglarda geçti benim hayatım. Apar topar Ankara'ya gittim. Morgda Muhsin Bey de vardı. Metal sesi, soğuk, yarası beresi olmayan bir adam. Öptüm abimi. Buz gibi, çelik gibiydi. Muhsin Bey bir şeyler karaladı. Sonra basında yayınlandı. Cihan'la ilgili bir şiir yazmış. Çok üzgündü o da. Sonra onu geri ittiler. Çekmeceyi. Ölmüştü yani. Bu kez annem cezaevinde olaydı da ölmeyedi. Cezaevinde olaydı da ölmeyedi diye annem kanser oldu zaten. Üzüntüden. Öyle sıkıntılıydı velhasıl, senin anlayacağın. Üniversite hayatı, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite benim için çok parlak geçmedi. Bunu hep söylüyorum. Şu an samimiyetle sohbet ettiğimiz için duygularım kabardı, gözümden yaş geldi falan filan. Ben hiçbir zaman bunları sağan bir adam değilim. Bunlar üzerinden prim yapmaya çalışmadım, çok net. Çünkü beni tanıyan herkes güler yüzle görür. Hani gülen surat gibi. Hatta şunu derler. Senin hiç mi derdin yok arkadaşım, beni yeni tanıyanlar? Yani çok mu mutlusun? Her şey çok mu yerinde? Ben hayatım boyunca bana ilk zamanlar, hayatımın gençlik zamanları bahşedilmeyen mutluluğun, huzurun, güzelliğin imtihan olduğunu düşündüm. Allah'ın hazinesinin geniş olduğunu düşündüm. Hiçbir zaman isyan etmedim. Hiçbir zaman Allah'a karşı gelmedim. Evet, babam yoktu, amcam yoktu, danışacağım kimse yoktu. Ama Allah'ım vardı. Onun beni koruyacağını, beni güçlü tutacağına inanıyordum. Belki olmadığı için böyleydim, kendimi şartlandırdım. Zaman zaman Allah'ın varlığını o kadar çok içimde hissederdim ki soracağım sorunun cevabının karşılığını alırdım. Hiç yanılmadığımı da gördüm. Evet, mutsuz bir çocukluğum geçti, sıkıntılıydı, travmatikti, problemliydi. Zaman zaman kafama sıkacağım zamanlar olmuştu. Hayat bitsin, ben de bu sıkıntıdan kurtulayım diyeceğim anlar olmuştu. Ama isyan etmedim çok fazla. Anlık duygular gelip gitti. Sonra Allah'ın hazinesi çok geniş. Üniversitelere, okullara gittiğimde de anlatıyorum gençlere. Allah karşıma bir kadın çıkardı. Vay! O benim cennetim oldu. Bir aile kurdum. Babamla muhabbetim olmadı ama Allah'a bir oğul vermesini istedim bana. Oğlum oldu. Ben baba oğul arasında yaşayamadığım ne duygu varsa oğlumla yaşadım ve onu büyüttüm. Bir yandan oğluma sevgi gösterirken aslında bir yandan babam bana sevgi gösteriyordu. Böyle tamamladım. Ve asla umutsuz olmadım her şeye rağmen. Ve Allah sonra bana çok güzel kapılar açtı. Kafama ne düştü? Nasıl bir aydınlanma yaşadıysam. Akhisar küçük bir yerde, evet küçük bir yerde yaşıyordum ama küçük düşünmüyordum. Hep öyle derim. Bir kasabada yaşıyor olmak sizin küçük düşünmenizi gerektirmez. Önemli Rus yazarları, dünyanın şapka çıkardığı, önünde saygıyla eğildiği Rus yazarları küçük kasabada yaşamışlardır. Bu vizyonunuzun küçük olmasını gerektirmez. Hatta günümüzde insanlar küçük yerlerde yaşamak istiyorlar artık. İstanbul'u terk etmek istiyorlar. Bütün dünyaya radarlarım açıktı. Evet, 28-29 yıl avukatlık yaptım ama radarlarım hep açıktı.
Avukatlık evet başarıyla yaptığım, para kazandığım, saygınlığımın oldu. Aileden gelen de zaten ama benim de üzerine eklediklerimle bana saygınlık veren bir meslekti, bir kartvizitti ama hep radarlarım açıktı. Sanattan hiçbir zaman uzak olmadım. Keşfetmekten hiçbir zaman uzak olmadım. Bütün dünyayı dolaştım. Canan bir şey yapıyordu. Mutfağımız büyük bir mutfaktı bizim. Geniş bir mutfaktı. Bu bir anda karar verilmiş bir şey olamaz. Hani garip bir aydınlanma yaşıyor olmam lazım ya da kafama bir şey düşmüş olması lazım. Türkiye geneline bakacak olursanız bir kariyer kurmak çok zordur. Bunu korumak çok zordur. Bunu büyütmek çok zordur. Emek ister, mesai ister, performans ister. Hele hele avukatlıkta. Böyle bir durumda mutlaka bardak dolmuştu. Yani yaşadığım o bütün süreç bardağı dolduruyordu. Bardak öyle doldu ki taşmaya başladı. Taştığı an mutfak masası. Başka türlü olamaz. Garip bir şekilde Canan'a dedim ki, Canan ben avukatlığı bırakıyorum. Hani babama çorba içiren annem gibi kahvemi yapıyordu. Bir şey yapıyordu herhalde hatırlamıyorum. Döndü. Emin misin dedi. Evet dedim avukatlığı bırakıyorum. Artık hiç avukatlık yapmayacağım. Yazmak istiyorum. Seni mutlu edecekse ben de arkandayım. Sonuna kadar desteğim sana dedi. Bir tek itiraz yapmadan. Çünkü beni çok iyi tanıyordu. Ben avukatlık yaparken bütün tırnaklarım şu an belki kamera görüyordur. Şu tırnağım çıktı. Bu problemli. Yenisi gelecek ama ellerimin tırnakları düzgündür benim. Fakat hiç tırnağım yoktu. Hiç. Tırnaklarımı tamamen yiyormuşum ben refleks olarak. Hatta bilgisayarın klavyesini kullanmakta o zamanlar daktilo da var. Öncesi daktilo sonradan bilgisayar. Kullanmakta zorluk çekiyorum. Acıyordu çünkü. Hani öyle sıyırıyormuşum ki bir müvekkille görüşmeye gittiğimde Allah'a çok şükür en iyi takım elbiseleri giyiyorum. Kılığıma kıyafetime çok dikkat ederdim. Takım elbiseler, kravatlar falan bir gardırop dolusu, en iyi çantalar, ayakkabılar. Fakat ellerimi saklıyordum. Hani ellerimi gördüklerinde bu adam hayrola problemli biri mi falan diye hani güvensizlik telkin eden bir eldi. Problemli bir adamın elleri. Ben yazmaya başladım. Beyaz Usta Siyah Çırağı mutfak masasında yanımda Canan varken çünkü bana müthiş keyif veriyor. Ben uzağa gidip yazamıyorum. Bir dağ başına gidip yazamıyorum. Uzdete çekilip yazamıyorum. Kulaklık takıyorum. Son yüksek volümde müzik dinliyorum. Ama gözüm ev ahalisini görecek. Onların varlığı beni mutlu ediyor. Yani mutluyuz, aileyiz, bir aradayız ama ben müstakilim çünkü onları duymuyorum ve yazabiliyorum. Aşağı yukarı Beyaz Usta Siyah Çırağı 1 ay olmuştu yazalı. Ya da daha fazla emin değilim. Bir gün Canan dedi ki farkında mısın senin tırnakların uzadı dedi. Bir baktım tırnaklarım uzamış. Bir daha hiç hayatım boyunca tırnak yemedim. İyileşmişim. Beyaz Usta Siyah Çırak romanını yazdım. Ama dediğim gibi ince bir kitaptı. Roman nasıl yazılır bilmiyordum. Fakat çok okuyan bir adam olarak 3 aşağı 5 yukarı bilgi sahibiydim. Yazmak, ilk etapta kendi hayatımı yazmak en kolayıydı. Bir de kendi hayatıma bakınca hayatım çok renkliydi açıkçası. Yani renkli derken birçok insanın başına gelmeyecek pek çok şey başımdan geçmişti ve bu ilginçti ve bunu yazmam lazımdı. İlginç olan bir şeyi yazayım da buradan insanlar heyecanlansın ve ben okunan bir yazar olayım değildi derdim. Aslında kendimi iyileştirmekti açıkçası. Yani yazma sebebim oydu. Bu camiayı çok tanımıyorum, yayın evlerini tanımıyorum. Bu ciddi bir entelijansiya istiyor malumunuz. Değişik bağlantılarınızın olması lazım. Değişik parametrelere sahip olmanız lazım. Türkiye gerçeği var. İlk kitap açısından konuşuyorum. Zaten sonra kırılma noktasını yaşadıktan sonra iş değişiyor Türkiye'de. Bütün dünyada aslında böyle. Ama rahmetli abimin arkadaşı Erol Olçak Bey vardı. Allah rahmet eylesin. Yer yurdu cennet mekanı olsun. Oğluyla beraber köprüde şehit oldular. Allah cennetin en güzel yerlerine onları yerleştirsin inşallah. Abimin arkadaşıydı.
Erol Olçak Bey'in bir yayın evi olduğunu biliyordum. Meydan Yayınları. Ama yayıncılıkla, edebiyatla ve bu dünyayla da çok alakalı değildi. Var olan bir yayın evi ama çok iddialı oldukları sükseli bir şey değildi. Esas o reklam işi yapıyordu. Arter Reklam Ajansı'nın sahibiydi. Esas mesaisi, esas gücü reklamla alakalıydı. Ama ne yapalım, kimi tanıyorsanız oradan yürürsünüz. Ben yazdığım metni Erol Olçak Bey'e gönderdim. Dedim böyle bir hayat hikayemi yazdım. İçinde Cihan da var. O Cihan'ı biliyor zaten, abimi, arkadaşı. Onlar bastı. Meydan Yayınları'ndan çıktı. Ama ne bir reklam yapıldı, ne bir şey oldu, ne bir PR oldu. Onları bilmiyorum da açıkçası. Kendi kendine baskı tekrarı yaptı. Bir kendi kendine okuyucu kitlesi oldu. Televizyon programlarına bir iki davet edildim, gittim geldim falan. Ve artık kitabım yayınlanmıştı. Yani kitapsa kitap, yayınsa yayın. Yayın evi ise yayın evi, yazarsa yazar. Bir görünür bir şey var ortada. Ben inanılmaz bir hızla ikinci romana başladım. Kerime romanına. Barajın kapağı açılmıştı. Cidden barajın kapağı açılmıştı. Hani su çağlayarak iniyordu artık ve önünde durmak mümkün değildi. Çünkü evet, şeytanın bacağını kırmıştım. Yazacağım, ben hep yazmayı planlamıştım kafamda avukatlık yaparken de. Artık yazamasam infilak edeceğim. Öyle bir noktaya geldiğimde yazabildim. Ve barajın kapağı açılmıştı ve ben Kerime romanını kaleme aldım. Ahmet Tezcan benim dostumdur. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O Yedi Güzel Adam'ın senaryosunu yazıyorlar. Ahmet'le de böyle arada sohbetlerimiz oluyor ama benim gerçekten aklımda oyunculuk, çünkü benim sinema geçmişim yok, tiyatro geçmişim yok. Yani bu konularda en ufak bir çalışmam yok. Yazmak benim için yeterli ve kendime de alan buldum zaten. Oradan gidiyorum. Fakat Ahmet'e derdim ya bana bir rol yazmadın, bir ertesi yapmadın beni falan filan. Samimi söylüyorum, gırgır. Bir gün Ahmet aradı. Yedi Güzel Adam'da Erdem Beyazıt'ın hocası Sahaf İsmail Efendi karakterini yazmış. Yazarken de beni gözünün önüne getirmiş, kurgulamış. Dedi ki Kahramanmaraş'a geliyorsun, Sahaf İsmail Efendi olacaksın. Ne? Bak Allah inandırsın. Benim bir programım vardı yurt dışı, onu falan iptal ettim. Bir baktım uçak bileti, bir de senaryo. Uçakta ezber yapmaya çalışıyorum, beceremiyorum, yapamıyorum. Okuyorum, sonra Ahmet'i aramak zorunda kaldım. Otele indiğimde. Ahmet dedim ben bunu okudum. Yani kafama yerleştirmeye çalışıyorum da. Rabarba ne? Rabarba kim Ahmet dedim. Rabarba'nın ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi senaryoda rabarba yazar. Rabarba dediğiniz nedir? Burada 3-5 kişiyiz. Kendi aramızdaki şu uğultu rabarbadır. Bıdır bıdır bıdır. Ben onu bir karakter zannediyorum. Hani Sahaf İsmail Efendi gibi Rabarba isminde biri var. Ahmet diyorum bu karakter ama konuşmaların belli değil. Ne bu? Ahmet gülmeye başladı. Sen Rabarba'yı bilmiyorum dedi. Bilmiyorum oğlum dedim. Rabarba ne? İşte gala gula gula o ses gürültüsü Rabarba dedi. Allah'ım. Sete girdim. Giydirdiler, kuşattılar, boyadılar elimi yüzümü oyna dediler. Beceremedim. Olmayacak, yapamayacağım dedim. Ama Ahmet de yönetmene İşte yapabilir demiş, önermiş. Bir de biliyorsunuz kasetler son günde gider Ankara'ya kabul görür ve anında yayına girer. Vakit de yoktur. Başka bir oyuncu bulmaları mümkün değildi. O ana kendimi öyle sıkışmış, öyle bastırılmış ve öyle utanç içinde hissettim ki yapamayacaksan ne geliyorsun Kahramanmaraş'a? Niye insanlara umut veriyorsun? Baştan reddedecektin. Ahmet kırılırsa kırılsın diyorum kendi kendime. Kahve söylediler. Yönetmen, Ahmet, ben kahve içiyoruz ama ben yerin dibine giriyorum o an. Birden bak bu çok önemli bir şey. Ben bunu okullarda anlatıyorum. Kendi sınırlarınızı, çıtanızı bilmiyorsunuz. Dibe bulmadığınızda. Birdenbire hani denizin tabanına doğru inmiş, nefessiz kalmış bir adamın ayaklarını yere vurup tekrar suyun üstüne çıkması gibi ding bir aydınlanma yaşadım. Dedim yapabilirim. Girdim ve ben Sahaf İsmail Efendi'ydim. Dışarıdan kendime bakıyor gibiydim. Resmen bildiğin oyuncu gibi oynuyorum. Tavırlarım, halim, ahvalim. Lafı unuttuğum yerde şöyle yap biz sana laf veririz dediler. Bir yandan böyle yapıyorum, lafı söylüyorlar, devam ediyorum falan. Oldu. Sonra ben döndüm. Dedim tamam Ahmet'in gönlü oldu. Allah'ım bir büyüdü iş oradan. Kim bu adam? İzmir Tiyatrosu'ndan mı, Ankara Tiyatrosu'ndan mı? Biz bu adamı daha önce bilmiyorduk, neredeymiş falan filan.
Ama bu adam 28 yıl avukatlık yapmış. Sinema bilmiyor, ışık bilmiyor, kamera bilmiyor. Sete hiç gitmemiş. Bizim Ege şivesiyle konuşayım. Ben gari önünde suyun yuvarlana yuvarlana gidiyorum. Nereye götürürse. Allah'a çok şükür Türkiye'nin önemli projelerinden önemli karakterleri canlandırma imkanım oldu. Yokmuş. Bir karakter olarak varmış. Saatçi Hüsnü gerçek bir karakter, malumunuz, kurgu değil. Hatta rahmetli Erbakan Hoca'nın siyasete atılmadan önce gelip dua aldığı, elini öptüğü bir şahsiyet Mehmet Zahit Kotku'nun sağ kolu. Öyle bir karakter, enteresan bir karakter. Bana teklif edildi. Çünkü oradan bir şey gördü onlar sanırım. Bir ışık gördüler Yedi Güzel Adam'dan. Bu adam... Ekranın sevmesi denen bir şey var. Bazen ekran insanları sever. Hani Allame-i Cihan olsanız sevmedi mi sevmiyor. Bu nasıl, nedir diye sorsan bu çok müşahhas, matematiksel bir şekilde anlatılamaz. Bazı insanları ekran seviyor, beni seviyor. Saatçi Hüsnü karakteri çok sevildi dizide. Zaten olaylar merkezde benim evimde geçiyordu. Ana başrol oyuncusu benim yeğenim rolündeydi ve onu ben yetiştiriyordum. Merkezdeydi. 22. bölüme gelmiştik sanırım. Bir haber geldi, dediler sizi öldüreceğiz. Dedim siz istiyordunuz Saatçi Hüsnü olmamı. Bir de seyirci çok sevdi karakteri. Herkes Saatçi Hüsnü deyip duruyor. Niye öldürüyorsunuz ki beni dedim. Öldürüyoruz çünkü bu TRT'nin işi, TRT'nin başka bir işi var. Payitaht Abdülhamit gibi çok daha büyük, efsaflı bir işi var. Orada da bir Tahsin Paşa karakteri var, sizi Tahsin Paşa yapacağız dediler. Vay! Ben Abdülhamit'in kim olduğunu, ne olduğunu, Tahsin Paşa'nın kim olduğunu, ne olduğunu zaten biliyordum. Gerçekten güçlü bir okuma serüvenim var çocukluğumdan itibaren. Baştan da söyledim annem vasıtasıyla. Birçok insan Tahsin Paşa'nın kim olduğunu bilmiyordu dizi yayınlanıncaya kadar. Belki Tahsin Paşa'nın Hatıratları ismi kitabı akademisyenler okumuş olabilirler, okumuşlardır. Çünkü Abdülhamit Han Hazretleri ile alakalı çalışma yapacak olanlar, akademik çalışmalara mutlaka baş vurdukları eser Tahsin Paşa'nın Hatıratlarıydı. Ben okumuştum. Yıllar öncesinden gazetelerde tefrika olarak yayınlanıp sonra kitaplaştırılan ama çok az insanın okuduğu. Kitap olarak basıldıktan sonra da okuma sayısı çok az. Ama ben okumuştum. O zamanlar benim çok ilgimi çekmişti zaten Tahsin Paşa. Yani gölgede kalmış karakterleri çok önemsiyorum. Dediler Saatçi Hüsnü çok güzel olduğu için öldürüyoruz. İyi dedim, öldürün o zaman. Beni vurdular, ben eşhedü en la ilahe illallah diyerek son nefesimi verdim. Saatçi dükkanıma bakarak bir gece çekmiştik. Çok da soğuktu. Saatlerce yerde kalmıştım. Ertesi gün kafamda fes, hünkârım diyen bir Tahsin Paşa olarak İzmit'te sette yerimi aldım ve muhteşem bir serüven başladı. Baştan Tahsin Paşa'yı o kadar güçlü kurguladılar mı bilmiyorum. Bunu konuşma ihtiyacı da hissetmedim. Ben şuna inanırım. Oyuncular kendi rollerini kendileri yazdırırlar oyunlarıyla. Öyle bir performans ortaya koyarsınız ki bu senaristi heyecanlandırır, yapımcıları heyecanlandırır. Eğer o karakter seyirciye ulaşıyorsa seyirci sizi kabullenir ve giderek karakter büyür. Tahsin Paşa karakteri biraz da böyle oldu. Doğru hissediyorsunuz, bir manada yaşadım. Tüylerim diken diken ola ola oynadım ben o rolü. Çok değerli yönetmenlerle çalıştım. İlk yönetmenimiz Serdar Akar Bey'di. Bir gün bana şunu sormuştu. İzmit'te mecburen otelde kalmıştık sabah kahvaltısında. Sen de diyor, o biraz böyle konuşur. Alın kaslarını nasıl kullanıyorsun? Bunu sana kim öğretti dedi. İlk kez duyduğum bir şey. Anlayamadım hocam dedim. Alın kaslarını diyorum dedi. Normalde insanlar yüz mimiklerinin bir kısmını kullanırlar. Tiyatrocular daha fazla kullanır. Ama en zor kısmı alın kasıdır ki sen inanılmaz kullanıyorsun. Bu Amerika'da falan oyunculuk eğitimi alanlarda olabilecek bir şey, öğretilebilen bir şey. Bunu sana kim öğretti dedi.
Hocam ne söylediğinizi tam manasıyla kavrayamıyorum. Bana şu an alın kasını kullan deseniz ne yapacağımı bilmiyorum. Ben dedim sadece karşımdakinin repliğini dinliyorum. Sadece dinlemiyorum, onu hissediyorum, yaşıyorum. O repliğin içeriği neyse yüzüm o şekli alıyor sanırım. Sen en doğru şeyi yapıyorsun zaten dedi. Sağ olsun. Oynadığım karakteri çok sevmiştim. Abdülhamit karakterini zaten çok severim. Bir de o karakteri canlandıran Bülent İnal Bey ile aramızda güzel bir hukuk gelişmişti. Eşimden daha çok görüyordum. Her gün setim oluyordu. Ve birbirimizi anlıyorduk ve hissediyorduk. Sanıyorum ben onun oyununu köpürtüyordum. O da benim oyunumu köpürtüyordu. Bu karşılıklı oyunculuklar enerji transferiyle de alakadır, alıp vermekle. Ve bütün dünyanın heyecanla izlediği, hatta suya atılan taş gibi dünyanın başka coğrafyalarında yeniden izlenmeye, sıfırdan izlenmeye başlıyor. Ve görüyorum ki sadece Anadolu coğrafyasından refleks almadım ben bu karakterle alakalı. Dünyanın pek çok coğrafyasında nerede izleniyorsa aynı refleksi alıyorum. Ben Filistin'i ziyaret ettiğimde normal kıyafetimle Mescid-i Aksa'ya doğru yürürken küçücük Filistinli bir kız çocuğunun avaz avaz Tahsin Paşam, Tahsin Paşam diye bağırıp gelip bana sarılmasını bir ödül olarak kabul ediyorum. Bütün kainatın sahibi Allah. Sizin için ne yazdıysa siz o yazılanı oynuyorsunuz. Buradan baktığınız zaman tüh geç kalmışım. Böyle bir lüksünüz yok. Sizin için hikaye böyle yazılmış. Ben hazırlanmışım, öyle düşünüyorum. Evet, belki erken yaşlarda bu imkanlara kavuşsaydım böyle olur muydu, böyle düşünür müydüm bilmiyorum. Ama yaşadıklarım, okuduklarım, seyahatlerim, başımdan geçen hadiseler, benim heybemde yaptığım meslekler, heybemde çok şey biriktirmiş. Siz doğru bir şey yapın. Siz güzel bir şey ortaya koyun. İnsanlara kendinizi beğendirmek için mücadele etmeyin. Bütün kainatın sahibi sizi sevsin. Bütün kainatın sahibi sizi severse zaten o sizi başkalarına sevdirir. Buna inanıyorum. Yaşadığım gezegendeki insanları, yaşadığım gezegendeki insanların inançlarını ve onların sosyal hayatlarını hep merak ettim. Bunlar turist gibi geziler değil çoğu. Tek yaptığım gezilerden birisi, sırtımda cellabiye, ayağımda terlik, fî sebilillah, Mısır'ın Luxor'unda sokaklarda dolaşırken oradaki fî sebilillah dediğimiz yoksul, pirifani insanların bir naylon torbaya bir parça pilav alıp sokağın kaldırımında oturup o pilavın naylonunu yırtıp yanında da ben oturmak vasıtasıyla o pilavı paylaştık biz. Ben ona dokundum, ben onun gözünün içine baktım, ben onu hissettim. Luxor'un tozlu yollarında cellabiyelerimiz toza bulandı, hiç önemli değil. Tuvaletlerde abdest aldım. Garipti ama çok besleyiciydi. Mekke'den Medine'ye hicretin ne olduğu konusunda pek çok kitap okudum. Okumanın yetmediğini anladım. Empati yapmanın gücüne inandığım için Suudi Arabistan'da Medine'de bir vatandaşın kapısını çaldım ve ona dedim ki ben senin misafirinim, ben muhacirim. Bana bir parça yer aç. Ramazan'dı. Bütün derdim Ramazan'da Efendimizin yanına ziyarete gitmek. Ravza-i Mütahara'nın çok uzağında bir evdi. Adam bana baktı ve evindeki hizmetçilerin odasının yanında bir yatak verdiler bana. Yanlış yapmışım. Elimde çok kaliteli bir valiz vardı. Adam bir valize baktı, bir bana baktı, bir gariplik hissetti ama yer verdi. Allah'a söz verdim. Dedim ki hiç yemek yemeyeceğim. Oruç olacağım. Orucu açma vaktinde Ravza'da önüme ne gelirse onunla yetineceğim. Sana teslimim. Motorlu araç kullanmayacağım, yürüyeceğim. Ne kadar sıcak olursa olsun. Vaktimin büyük bir kısmını Ravza'da geçireceğim diye. Adam beni fî sebilillah zannetti ama bir sıkıntı olduğunu anladı. Yayan yürüyordum güneşin sıcağında, güneşi hissetmek için. Muhacir olmanın ne demek olduğunu anlamak için. Ensar,
muhacir. Ben avukattım, param vardı, statüm vardı, Türkiye'de iyi bir noktadaydım. Ama orada hiç olmayı seçmiştim ve onun nasıl bir duygu olduğunu, birine sığınmanın ne demek olduğunu hissetmem gerekiyordu. 22 defa umre, 2 defa hac yapmayı Allah bana nasip etti. Aldığım en güçlü duygu o zamandı. Nihayetinde ayrılmam gerektiği zaman da adamı karşıma aldım. Dedim ki ben şuyum, ben buyum. Evet, ailemle geldiğimde 5 yıldızlı otelde kalıyorum. Ailemle geldiğimde ne kadar para harcarsam öyle bir parayla gittim sarrafa. Benden sonra, Ramazan'dan sonra oğlu evlenecekti. Ona çok şık bir bilezik aldım oğluna. Dedim ben düğüne kalamayacağım ama siz evladınızı evlendireceksiniz. Bunu ne olur hediye kabul edin. Ben bir şeyi kendime imtihan etmek için bunu yaptım. Adam ağlamaya başladı. Hüngür hüngür. Ravzada ya da Kabe'de uyuduğum oluyordu. Halıya sarıyordum kendimi. Tuvaletlerde abdest aldığım oluyordu. Çünkü ben fî sebilillah'ın ne demek olduğunu yaşamak istiyordum. Bu seyahatler tamamen kendimi keşfetmek, coğrafyaları keşfetmek, insanları anlamak, kendi açmazlarımı anlamak ve çözmek içindi. Sizin programınıza gelmeden önce şöyle programınıza zaten haberdarım da. Çok değerli insanları, şahsiyetleri ağırlamışsınız. Bir de samimi bir program bu. Bu biraz da sizden kaynaklı sanırım. Sizin enerjinizle alakalı. Güzel sohbet ettik, ağladık, güldük. Neysek onu gösterdik. Yara açan değil, yara saran insanların peşinde olsunlar.